şu an evde böyle çığlık atmak istiyorum. Hani kimse uyanmasın diye şu an herkes uyuyor ve maçın hemen ardından şu podcast'i çekmek istedim. Çünkü gerçekten duygularımı en içten böyle hissedin. O duyguları sizinle paylaşayım istedim. Bunu bir YouTube videosu olarak da çekecektim ama podcast olarak çekmek istedim. Çünkü evde herkes uyuyor. Ben de çığırmamak ve bağırmamak için kendimi zor tutuyorum. Yanımda kimse yoktu ve sarılmak istedim. Böyle bir şey yapmak istedim ama voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Her şeye rağmen, herkese rağmen bunların hepsini konuşacağız. Çünkü çok doldum bu konuda ve yani şampiyonayı izlerken, finali izlerken böyle şey diye dua ettim ya, kaybetmesinler. Herkes gibi tabii ki. Ama hani o kaybetmesinler biraz da kızlara o kadar çok üstüne geleceklerdi. Yani yarı finalden sonra Twitter'ı görmeniz lazımdı. Böyle Twitter'a ben kafa dağıtmak için giriyordum. Ne bileyim böyle insanlarla bir şey paylaşmak için giriyordum. Ama yani bu yarı finalden sonra gerçekten her yer, ama her yer voleyboldu. Her yer milli takımdı. Ve konu şuydu, yani gerçekten dünyanın en saçma, dünyanın en böyle konuşulmayacak şeyleri ama insanlar beyinsiz olduğu için bunu bir kez daha anladım. Maalesef ki insanlar beyinsiz, IQ'su yetmeyen, özellikle Türkiye'deki bu siyasi İslamcılar. Bakın yani ya çok şey demek istiyorum. Bu siyasi İslamcılar gerçekten ve yanında da şeyler var ayrıyetten plus olarak. Twitter'da böyle tweetim tutsun diye saçma salak şeyler yazan ve o anda da mesela bir tane birisini gördüm, bakın. Yani yarı finalden sonra Ebrar'a, Melisa Vargas'a, tüm voleybol kadınlara böyle atıp tutan o kişi, tamam mı? Adını asla hatırlamıyorum. Ben böyle isim hafızam iyi ki yok. Çünkü o adamın ismini asla hatırlamak istemezdim zaten. Yani atıp tuttuktan sonra final günü, yani bugün şu an çektim ya, büyük olsa yarın yayınlarım bu podcast'i. Bugün böyle onları destekleyen, hadi Melisa Vargas, hadi Ebrar diye destekleyen o kişi var ya, bakın yani yanımda olsa yani şiddet göstereceğim, anladınız mı? Yani iyi ki kadınlarımız varlar. İyi ki onlar varlar ve bu heyecanı, bu Türkiye'yi gerçekten televizyona bağlayıp Brüksel'de olan Türkleri görüyoruz. Yani ambiyansı her yerde yankılanıyordu. Gerçekten çok güzel duygular yaşattılar herkese. Bunu gerçekten katılacağınızı çok düşünüyorum çünkü şu an böyle duygularımı hani nasıl ifade edebilirim diye düşünüyorum. En böyle temiz bir şekilde, en hissedebileceğiniz şekilde. Ama şu an heyecanımdan da büyük olasılıkla anlıyorsunuzdur onu. Birazcık böyle neden doluluğumdan, hani her şey geçti tabii ki de, finalde kazandık. Yani finalde kazandık, anlayabiliyor musunuz? Zaten Avrupa şampiyonuyuz. Finale gelene kadar yarı finaldeki o saçmalığı anlatmak istiyorum size. Tabii ki de bu kadınların bu galibiyetini, kadınların bu başarısını hazmedemeyen o toksik maskülen erkekler, siyasi İslamcı, sadece erkeklerde de kalmıyor bakın. Yani kadınların kadınlara bunları yapması, yani böyle ne diyeceğim bilmiyorum şu an. Hani bir kelime gösterin bana, bir kelime verin, anladınız mı? Onu diyeyim ama yani yok öyle bir kelime. Yani kıskançlık mı diyeyim, çekememezlik mi? Kesinlikle bunların hepsi bu arada. Ama hepsini böyle bahsedeceğim bir kelime yok, bir sözcük yok. Yani bu kızların, kadınların başarısını hazmedemeyen bu siyasi İslamcılar, bu hani kadının yeri mutfaktır, kadının yeri evdir, ev hanımı olsun, kadın çalışmasın diyen o toksik maskülen erkekler var ya. Yani yarı finalden sonra kafayı yediler, anladınız mı? Yani Twitter'a her girdiğimde bir salak bir tane kadın vardı Twitter'da. Gerçekten ağzıma mukayyet olamıyorum bakın. Hani daha farklı şekilde size bunu ifade edebilirdim ama yani çok sinirlendim. Bir Koç burcu olarak. Ama böyle hazır cevap bir insan da değilim ve hani söyleyeceğim tüm şeyler sonradan aklıma geliyor. Yani bu en sevmediğim özelliğim ama yani o kadının tweet'i önüme düştükçe böyle sinirden geberiyordum. Yani tweet'te şuydu. Hani milli takımda lezbiyen bir birey istemiyorum. Buna benzer bir sürü tweet vardı. İşte
Müslüman bir ülkede lezbiyen bir voleybolcu olamaz. Ne bileyim, takımımızda LGBTQ'lu birisi istemiyoruz. Ebrar'ı ülkeden sürün. Melisa Vargas niye takımda falan, yani doluydu, anladınız mı? Doluydu ve yorumları hiç, altına gelen yorumları size hiç söylemeyeceğim. Çünkü büyük olasılıkla ne yorumları geldiğini düşünebiliyorsunuzdur. Tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani bunları gördükçe deliye döndüm. Dedim ki ya podcast çekmeyeyim bununla alakalı. Podcast çekmeyeyim. Çünkü gerçekten çok kötü şeyler söyleyebilirdim. Yani özellikle finalden sonra birazcık podcast çekerim veya bununla ilgili video çekerim diye düşündüm. Ama iyi ki şampiyon oldular ve onların ağzını böyle tıkadılar, anladınız mı? Tabii ki de konuşurlar çünkü bunların yazanların hepsi cahil. Gerçekten iki kelimeyi bir araya getiremeyen, klavye artistliği yapan insanlar. Yani iyi ki kazandılar ve bunların ağzını kapadılar. Ama şimdi yine de göreceğiz. Bakın, hazırlıklı olun. Yine de göreceğiz böyle çıkıp yine salak salak tweetler yazan, salak salak şeyler yazan. Tabii kazandığınız ülkede, takımda Türk birisi yok deyip böyle saçma salak şeyler yazan insanları tabii ki de göreceğiz. Ama yani bakın, hayatta en çok böyle öğrendiğim ve gerçekten doğru olduğuna inandığım şey ise cahile bir şey anlatamazsın. Cahile bir şey öğretemezsin. Gerçekten cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zordur derler ya hani. Ya yemin ederim öyle, bakın yani. Sinirden geberiyorum ya. Ama ya biraz da sinirim biraz da hafifledi. Çünkü hani o gurur, o kadınlarımızın bize verdiği o gurur artık hani sinirin yerini ona bıraktı birazcık. O yüzden çok seviniyorum. Gerçekten tekrar tebrik ediyorum hepsini. İyi ki varlar ve iyi ki bu gururu bize yaşattılar. İyi ki bu heyecanı bize yaşattılar. Gerçekten final boyunca, maç boyunca böyle dil altı hapı aradım. Evde böyle tansiyonum düşüyor. Tansiyonum yükselip düşmesinden böyle bayılacak gibi oluyorum falan. Yalnız izliyorum. Hani birisiyle de paylaşamadım onu. Tabii ki de yani arkadaşlarıma yazdığım, ne bileyim, Twitter'da falan tabii ki o heyecanı paylaşabildim ama tabii yanımda birisini aradım, böyle ona sarılıp şey yapmayı falan aradım. O yüzden yani çok güzel bir akşamdı. Çok güzel duygular yaşattılar bize. Hani böyle heyecanımdan da şeyimden de çok konuşamıyorum. Belki yarın çekseydim bunu daha konuşabilirdim ama dediğim gibi bu heyecanı sizinle paylaşmak, bu heyecanı sizinle hissettirmek istedim. Umarım biter. Bakın, kadınlara, herkese, hani voleyboldan ziyade söylüyorum. Kadınlara olan bu nefret, kadınların başarısına olan bu nefret umarım biter. Ama yani ben bunun biteceğine inanıyorum. Çünkü yeni gelen gençler, yeni gelen bu sorup araştıran ve sorgulayan gençler buna izin vermeyecek diye düşünüyorum. Gerçekten Twitter'da o yazanların hepsi yaşlı başlı böyle. Ya onun bunun insanları, anladınız mı? Yani hani diyorum ki umarım iyi ki ya gitseler, yani ülkeden gitsinler istiyorum böyle. Hani çok milliyetçi bir insan da değilim bu arada. Hani okey, anladınız mı? Ama senin yaptığın şeyler benim özgürlüğüme, benim ülkedeki huzurumu bozuyorsa bu beni de ilgilendirir. Anladınız mı? Yani bu herkesi ilgilendirir. O ülkede yaşayan herkesi ilgilendirir. Gerçekten bunun biteceğine çok eminim. Bu yeni gelen gençlikle, yeni gelen bu jenerasyonla birlikte böyle kapalı düşüncelerin, böyle geri kalmış düşüncelerin gerçekten biteceğine çok eminim. Umarım en kısa sürede biter. Umarım bu böyle gittikçe uzamaz. Ama yani biraz daha buna maruz kalacakmışız gibi hissediyorum Twitter'da. Göreceğiz. Umarım çok uzun sürmez, dediğim gibi. Sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Bunu hem Spotify'da hem YouTube'da yayınlayacağım. Her iki device'dan da izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bunu çok sevinirim. Artık böyle YouTube'da da podcastlerimi yayınlamak, podcast'a ayrı bir oynatma listesi oluşturup böyle tatlı, güzel bir oynatma listesi oluşturmak istiyorum. Tabii ki de Spotify'da işe giderken, işten gelirken bana eşlik etmek istersiniz tabii ki.
özellikle size eşlik etmek isterim. Tam tersi birazcık. Sizin yorumlarınız çok beni daha da motive ediyor. Daha da böyle podcast çekmemi, daha da sizinle sohbet etmek isteğimi arttırıyor. O yüzden teşekkür ederim. Dediğim gibi tüm eleştiriler aşığım bu. Yapıcı eleştiriler tabii ki de. Hani ama yapıcı veya yıkıcı her türlü eleştirinize hazırım. Çünkü bunu geliştirmek ve iyileştirmek istiyorum. Öyle. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Böyle birazcık kendimi heyecanımı sizinle paylaşmış gibi oldum. Teşekkür ederim tekrar dinlediğiniz için. O zaman bir başka bölümde görüşürüz. Bye bye.